Merhaba, Filonomi'ye hoş geldiniz. Paranın ve düşüncenin kesiştiği yerdesiniz. 1848 yılında Londra'nın sisli sokaklarında bir adam, tarihin akışını değiştirecek bir cümle kurdu. Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor. O hayalet komünizmdi. Bugün yaklaşık 175 yıl sonra dijital dünyada başka bir hayalet dolaşıyor. Sahibi yok, merkezi yok. Arkasında bir devlet, bir ordu ya da bir banka yok. Adına Bitcoin diyoruz, blockchain diyoruz. Peki sakallı filozof Karl Marx bugün bir zaman makinesiyle aramıza dönseydi ve Satoshi Nakamoto'nun white paper'ını okusaydı ne yapardı? Bu dijital devrimi proletaryanın zincirlerini kıracak bir balyoz olarak mı görürdü? Yoksa bunu kapitalizmin en vahşi, en kontrolsüz ve en yanıltıcı illüzyonu olarak mı lanetlerdi? Bugün Filonomi'de tarihin en büyük anti-kapitalisti ile günümüzün en büyük kapitalist icadını yüzleştiriyoruz. Karl Marx kripto para alır mıydı? Marx'ı anlamak için önce onun düşmanını tanımamız gerekir. Marx için sorun sadece para değildi. Sorun parayı ve üretimi kontrol eden güçtü. Yani devlet ve burjuvazi. Marx'a göre devlet egemen sınıfın baskı aracıydı. Merkez bankaları ise bu baskının finansal kırbacıydı. Para basma yetkisi halkın elinde değil, elitlerin elindeydi. Enflasyon emeğinizi sessizce çalan bir hırsızdı. İşte tam burada kripto dünyası ile Marksizm arasında tuhaf, beklenmedik bir flört başlıyor. Bitcoin neden doğdu? 2008 krizinde bankalar dünyayı batırırken onlara güvenmemek üzerine kuruldu. Aracıya güvenme, koda güven dendi. Marx yabancılaşma kavramından bahsederken işçinin kendi ürettiği ürüne ve sisteme yabancılaşmasını eleştiriyordu. Kripto felsefesi diyor ki aracı yok, banka yok, para senin, kontrol senin. Eğer Marx Bitcoin'i devletin para üzerindeki tek eline son veren bir araç olarak görseydi, muhtemelen bıyık altından güler ve bunu desteklerdi. Çünkü merkezi otoritenin zayıflaması, devrime giden yolda her zaman iyi bir adımdır. Ancak hikaye burada bitmiyor. Hatta trajedi tam burada başlıyor. Marx bir gün borsaya girse ve insanların Shiba Coin grafiğine bakarak milyoner olma hayalleri kurduğunu görseydi, muhtemelen Das Kapital'i yeniden yazardı. Neden mi? Marx'ın en ünlü kavramlarından biri meta-fetişizmi. Basitçe şudur: bir nesnenin kullanım değerinden kopup sanki büyülü bir gücü varmış gibi kendi başına bir değer kazanması, bir ayakkabı giymek içindir. Ama o ayakkabı sadece marka olduğu için binlerce dolara satılıyorsa orada bir fetişizm vardır. Kripto paraların bugünkü haline bakın. Çoğumuz onu değişim aracı olarak, yani ekmek veya süt almak için kullanmıyoruz. Onu biriktirmek ve daha pahalıya satmak için alıyoruz. Marx buna fiktif sermaye derdi. Üretim yok, fabrika yok, ter yok. Sadece paradan para kazanma beklentisi var. Marx'ın formülü şuydu: parayla mal alırsın, satar, kâr edersin. Ama kripto piyasasında formül şuna döndü: para, para, daha çok para. Marx için bu kapitalizmin en yozlaşmış halidir. Hiçbir gerçek değer üretmeden zenginleşme arzusu toplumun afyonudur. İnsanların sabaha kadar ekran başında mum çubuklarını izlemesi, Marx'a göre özgürleşme değil, piyasanın kölesi olmanın dijitalleşmiş halidir. Peki ya emek? Marx'ın ekonomisinin kalbinde emek değer teorisi yatar. Bir şeyin değeri ona harcanan toplumsal olarak gerekli emek süresiyle ölçülür. Burada Bitcoin savunucuları hemen atlayabilir. Dur Marx, Bitcoin üretmek için de emek harcanıyor. Dev bilgisayarlar çalışıyor, elektrik harcanıyor. Buna iş kanıtı deniyor. Doğru, bir enerji harcanıyor. Ama Marx buna üretken emek der miydi? Marx için emek, insan ihtiyacını karşılayan bir kullanım değeri yaratmalıdır. Binlerce ekran kartının sırf karmaşık bir matematik problemini çözmek için devasa elektrik harcaması ve karşılığında yenmeyen, yiyilmeyen
sadece dijital bir cüzdanda duran bir sayı üretmesi. Bu, Marx için muhtemelen kaynakların muazzam bir israfı olurdu. O, doğanın ve emeğin sömürüsüne karşıydı. Bitcoin madenciliğinin harcadığı enerjinin küçük bir ülkenin elektriğine eşit olması, Marx'ın ekolojik hassasiyetini derinden sarsardı. Bu emeğin insanlığın refahına değil, sadece spekülatörlerin cüzdanına hizmet ettiğini söylerdi. Öyleyse büyük sorunun cevabı ne? Karl Marx cüzdanında Bitcoin atar mıydı? Cevap muhtemelen kocaman bir hayır. Ama bir nüansla. Marx teknolojiyi severdi. Blockchain teknolojisinin şeffaflığını, merkeziyetsiz yapısını, belki de gelecekteki sosyalist planlama için mükemmel bir kayıt defteri olarak görebilirdi. Yani teknolojiyi alabilir ama coin'i almazdı. Ona göre kripto paralar kapitalizmin krizini çözmüyor. Aksine kapitalizmi en saf, en vahşi ve en soyut haline dönüştürüyor. Eğer Marx bugün yaşasaydı, size hangi coin'i alayım diye sormazdı. Size şunu sorardı. Bu teknoloji insanlığı özgürleştiriyor mu, yoksa bizi görünmez dijital zincirlere mi vuruyor? Cüzdanınızdaki coin'lere bir de bu gözle bakın. Çünkü bazen en büyük devrim cüzdanda değil, zihinde başlar. Felsefe ve finansın kesişim noktasında paranın sadece rakamdan ibaret olmadığını anlatmaya devam edeceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve tarihin diğer büyük düşünürlerinin CEO koltuğunda nasıl davranacağını merak ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Filonomi videosunda görüşmek üzere. Düşünceyle kalın, özgür kalın.